Herkese merhabalar, kanalımıza hoş geldiniz. Yepyeni bir yayınla tekrardan birlikteyiz. Bugün iğne oyasındaki temel bilinmesi gereken bilgileri sizlere aktaracağım. Öncesinde hatırlatmalarımı yapıyorum. Henüz kanalımıza abone değilseniz ekranın alt kısmından abone ol butonuna tıklayarak abone olabilirsiniz. Böylece bildirimleri de açmış olursanız eğer ikinci kez tıklayarak her yayından ilk önce siz haberdar oluyorsunuz bildirim alarak mobil cihazlarınıza. Onun dışında videonun sonunda yorumlarınızı, düşüncelerinizi paylaşırsanız yorum kısmından videonun çok memnun olurum. Ve ayrıca videonun alt kısmındaki beğen butonuna da tıklayarak olumlu veya olumsuz fikirlerinizi paylaşırsanız çok memnun olurum. Ve son olarak çok soruluyor Facebook ve Instagram hesaplarımızın linkleri. Onları da her zaman videonun alt kısmındaki yazılı açıklamaya ekliyorum. Tıklayarak mesaj gönderip bana ulaşabilirsiniz. Evet, şimdi oyamıza başlayabiliriz. Oya diyorum ama alışkanlık aslında. Şimdi şöyle bir yazmamız var. Ben tek renk bir yazma tercih ettim. Siz isterseniz çiçekli yani motifli bir yazma da tercih edebilirsiniz. Ben ikisinde de dikkat etmemiz gereken hususları sizlerle paylaşacağım. Şöyle bir büyük iğne kullanacağım. Zürafa yapımını göreceğiz hep birlikte çünkü. Büyük bir iğne boncuksuz oyalarda tercih ediyorum. Neden? Daha kolay kavradığımız için iğneyi kolay örüyoruz. Ve ipliğime herhangi bir işlem uygulamadan bu şekilde olduğu gibi geçirdim. Ama ilerisinde bakın ipinizin büklümü bozulabilir. Eğer daha düzgün oya elde etmek istiyorsanız şu şekilde, bakın örgüde çok yapılır bu. Şöyle çekerek iplerinizi gerebilirsiniz. Böylece oyamıza başlayabiliriz. Bakın yazmanın düz ve ters yönü büyük, yani çoğunlukla tek renk yazmalarda belli olmuyor. Yani her iki tarafta hemen hemen aynı renkte olduğu için büyük ihtimalle rastgele oyamızı başlayabiliyoruz. Zaten dediğim gibi motifli yazma kullanıyorsanız ördüğümüz yön, ben şimdi soldan sağa doğru öreceğim iğne oyamızı. Burası oyanın ters yönü olacak ve yazmanın ters yönünü kendimize doğru tutmak zorundayız. Çevirince yazmanın ve oyanın da düz yönü bu yönde olacak. O yüzden bu hususa dikkat edelim. Yazmaların kenarlarında bakın bir kenarı zaten kendiliğinden şöyle dikişli, overlocklu mu diyelim, kendiliğinden yani sökülmeyen bir, kesilmemiş bir kenarı var ve kesilmiş ayrı bir kenarı var. Şöyle kıvırarak bakabilirsiniz. Hangi yön tek renk yazmalarda kolay kıvrılıyorsa o yönden örebilirsiniz. Bu yönden bakın gayet kolay bir şekilde sürükleyerek parmaklarımın arasında kıvrıldı yazma. Çevirirsem eğer bir de bu yönden deneyelim. Şöyle bakın burası hafifçe, şimdi videodan tam net belli olmuyor. Yani dokunmanız gerekiyor pardon. Yani siz evde denerseniz anlayacaksınız bahsettiğim konuyu. Şöyle kıvırınca daha zor kıvrılıyor. Bu durumda yapmanız gereken bir işlem var. Kolaylık sağlayacak açısından. Bakın şurası, şu kenar bakın çok kolay kıvrıldı dedim. Diğer taraf da hemen hemen kıvrılmıştı. Biraz daha zor oldu ama yine kıvrılmıştı ve şurası kıvrılmıyor. Gördüğünüz gibi o kadar sürüklüyorum, olmuyor. Çevireceğim, bir de buradan deneyeceğiz. Şöyle bakın hemen kıvrıldı. Ben şimdi bilerek şöyle kıvrılmayan kenardan kıvıracağım. İsterseniz burayı kesip atabilirsiniz. Yapanlar var. Şöyle şu çizgiyi takip ederek, hatta şöyle hizayı bozmamak için şu kenardan bir tane ip çıkarabilirsiniz. Şöyle bu ipi çekip onun hizasında, oluşan boşluğun hizasında kesebilirsiniz. Ben kesmeyi tercih etmiyorum. Çünkü mümkün oldukça kenarı aslında düz tutuyor bu. Kenarı şöyle kıvırırken zor kıvrılıyorsa ve bir kere oyayı başlamış bulunmuşsanız eğer bu yönden, şöyle içerisine bir tane, tercihen aslında şöyle, yani yazmanın kullanacağınız ipin renginden olmasını tavsiye ederim. Şöyle bakın içerisine bir ip koyarak, ille de o iplik şöyle oya ipliği olmak zorunda da değil. Dikiş ipi kullanabilirsiniz. Şöyle bakın daha kolay kıvrılıyor. Bir tane ip koyarak ipin yardımıyla kıvırabilirsiniz. Bu kenarlara gelince ister devam edersiniz, isterseniz burada kesip
Bir diğer karşıdaki şu kenarın aynısındaki kenara gelince tekrar ekleyebilirsiniz. Ben şimdi biraz daha yakın plana geçeceğim rahat görebilmeniz için ve zürafanın yapılışını göreceğiz. Evet, şimdi başlayabiliriz. Şöyle ipimi koydum arasına ve gördüğünüz gibi hemen kıvrılıyor aslında. İğnemin ucunda bulunan uzun ipi şöyle üzerine denk getiriyorum. Yerleştirdikten sonra tekrar kıvırıyorum. Tekrardan yazmanın kenarını düzgün bir hale getirmek için şöyle parmaklarımın arasında ben tutuyorum ilk başlarda. Şuradan arka kısımdan bakın. Tam şuradan içerisinden geçirmiyorum. Arka kısmından içinden geçiriyorum iğnemi. Bu ipimin altından arka kısmından geçiriyorum iğneyi. Ben başlarda ve sonlarda sağdan sola doğru şu şekilde ipi geçirerek çevirerek 2 kez düğümlerimin daha sağlam olmasını sağlıyorum. Dileyen kendi eline göre, kendi tercihine göre bir kez şu şekilde sağdan sola doğru çevirebilir. Bu pek değişmiyor ama ben yine de her zaman yaptığım işlerde sağlamlığı göz önünde bulundurmak istediğim için 2 kez doluyorum. Şöyle ilk düğümümüzü attık. Gösteriyorum. Şimdi devam ediyoruz. Şöyle biraz kıvıralım yine. Bu kenar bakın kesilmemiş olduğu için buraya nazaran, yani yazmanın normal yerlerine içine nazaran biraz daha kalın olduğu için çok az kıvıracağız. Şöyle hafif kenarı içine girecek kadar bir tur çevirerek kıvırıyoruz. Yine arka kısmından geçiriyorum iğneyi. Bu düğümden gelen ipi şöyle iğnenin üzerine atıyoruz ve iğneye takılı olan ipi sağdan sola doğru yukarıya şöyle bir kez çeviriyorum ve bakın düz olacak şekilde, yani şu ipi şöyle düz şu şekilde çekeceğim. Buna ben ipi meyilleme diyorum. Yani şöyle sağa doğru veya sola doğru çekmiyorum. Çünkü ipi hangi yöne çekerek sabitlerseniz bir sonraki motif o şekli alacak. Ben mümkün oldukça şu kısımlar, şuraların biraz dik olmasını istediğim için, ama sola doğru da meyilli değil, sağa doğru da yatık olmasını istemediğimden düz olarak çekiyorum. Şöyle çektikten sonra bir sonraki zürafayı örüyorum. Yine bakın düğümden gelen ipi şöyle iğnenin üzerine atıyoruz. Bir kez doluyoruz arkasından ve çekiyorum. Şöyle ve bakın düğmemi sıkmadan önce dikkat ederseniz tam sona geldiğim zaman istediğim ölçüyü ayarlıyorum ve parmaklarımın arasında şöyle hafifçe tutarak çekiyorum. Bu aslında şuradan gelen ipin bozulmamasını sağlıyor, düz durmasını sağlıyor. Şöyle birkaç tane daha zürafa yapacağım. Eğer yapım aşamasında öğrenen hanımlar, arkadaşlarımız zorlanırlarsa videonun yorum kısmında sorularınızı yazabilirsiniz. Ben elimden geldiğince bildiklerimi sizlerle paylaşmaya çalışırım. Gördüğünüz gibi yine kıvırdım, alttan çevirdim ve çekiyorum. İlk başlarda bakın zürafalarınız düzgün olmayabilir. Biri büyük, biri küçük olabilir. Her iğne oyası öğrenen bu yollardan geçiyor. Yani ilk ördükleriniz mümkün oldukça zaten düzgün olmaz. Doğal olarak zamanla ördükçe, pratik kazandıkça bu durum değişecektir. Gittikçe oyalarınız güzelleşecektir. O yüzden bunu sorun yapmadan aslında mümkün oldukça hiç motivasyonunuzu kaybetmeden pratik kazanmaya devam etmeye çalışacaksınız ve oyalarınız dediğim gibi zamanla düzelecektir. Şöyle göstereyim zürafaları. Devam ediyoruz. Bilerek bakın köşeye denk getirdim. Bu köşeleri de çok merak edenler oluyor. Zaten bu videoyu çok yoğun istek üzerine hazırladım. Çünkü uzun zamandır bekleyen abonelerimiz Facebook üzerinden de çok mesajlar gelmişti. Böyle bir video hazırlar mısınız bize diye. O yüzden köşeyi, yani şu köşedeki zürafayı yapmak nasıl yani yapılıyor onu, ayrıca iğne oyasına nasıl başlarız, ilk öğrenmemiz gereken nelerdir diye şöyle elimden geldiğince aktarmaya çalışıyorum size.
Tekrar göz atalım. Bakın çekerken bir de şu parmaklarımın arasında tutmamdaki sebep nedir? Hem düzgün duruyor ve şu bakın diplerdeki küçük küçük delikler çok büyük olmuyor. Yani hiç tutmadan çekersem doğal olarak şöyle ipe asılacağız ve gördüğünüz gibi bu delik gittikçe büyüyecek. Yazmayı deliyoruz. Onu da aynı zamanda söylemiş oldum. Aslında muhafaza ediyor yazmamızın formunu. Şöyle devam ediyorum. Kenara geldiğimiz için artık köşeye zaten yazmanın bakın yazmanın şu kıvırdığım kısmı açılmıyor. Böyle devam ediyorum. Evet. Şöyle bakalım ve köşeye geldik. Şu köşeden eğer ölçü olarak ne kadar uzaklıktayız diye soracak olursanız aslında şöyle bakınca bir 3 milimetre kadar falan büyüklük var. Şurayla şuranın arasında, kenarla son zürafanın sonunun arasında. Onu da söylüyorum sizlere. Şimdi bakın iple birlikte köşeyi kıvırıyoruz. Gördüğünüz gibi. Bu köşeyi buna nazaran biraz daha fazla kıvıracağım. Çünkü ince bu kenar. Burası biraz kalın dediğim gibi videonun başında. Şöyle çeviriyorum. İstediğim şekli veriyorum. Şekli verdikten sonra hiç bırakmadan ve bu köşeyi bakın bu köşede bilerek kıvırdığım kısmın içerisinden iğneyi geçireceğim. Neden? Zamanla bozulmaması için. Bu hem dikiş gibi oluyor hem de sağlam olmasını sağlıyor aslında. Şöyle istediğim formu verdim ve yine bu kısımları iğneyi içerisinden geçirerek ilerliyoruz. Köşeyi dönüyoruz. Her bir zürafada burayı tekrar kıvırmakta yarar var. Çünkü köşe olduğu için formu bozuluyor buranın. Tekrar kıvırıyorum. Tamamen bakın düze çıkana kadar bu şekilde devam edeceğiz. Şöyle. Daha önce aslında ilk videomuza bakarsanız kanalımızdan iğne oyasında zürafa yapılışını tarif etmiştim. Fakat o zamanlar sesli anlatım yapılmıyordu ve görüntü açısından gelen talepler doğrultusunda da tekrardan çekmekte yarar var diye düşündüm. Çünkü insanlar en eski videoya gidip de bulup da izleyemeyebiliyor, ulaşamıyor. Ben tekrardan güncel olması açısından bilmeyenler, görmeyenler için çekmek istedim. Şöyle bakın köşemizi de döndük bu arada ve dediğim gibi ördüğümüz yön soldan sağa doğru ben örüyorum. Burası yazmanın ters yönü, yani çiçekli yazmalarda, motifli yazmalarda bunu söylüyorum. Ona dikkat etmeniz için burası ters yön olacak ve çevirince şöyle burası düz yönü. Bunu da göstermiş olayım sizlere. İyice bakalım şöyle. Aklınıza soru işareti kalmasın. Eğer yardıma ihtiyacınız olursa dediğim gibi sakın tereddüt etmeden videonun yorum kısmında yardım isteyebilirsiniz veya sosyal medya hesaplarımızın linkleri Facebook ve Instagram hesaplarımız videonun altındaki yazılı açıklamada mevcut. Oralardan da bizlere abone olarak takip edebilirsiniz. Ben devam ediyorum. Hafif biraz kıvırıyorum. Şöyle bir bakalım. Bu arada size de şöyle aklıma gelmişken söyleyeyim.
hazır yazmalar satılıyor. Kenarları overlocklu. Dileyen aslında onların üzerine ilk öğreniyorsanız eğer zürafa yapımını, benim size tavsiyem o yazmaların üzerine zürafa yapılışını yaparak öğrenmenizdir. Neden? Çünkü kenarları aslında bir nevi hazır olmuş oluyor. Zürafa yapımının pratik kazanma aşamasını onlarda yapabilirsiniz yani. Zürafalarınız tamamen düz ve düzgün, yani tamamen hepsi aynı boyda olduğu zaman yazmaya geçmenizi tavsiye ederim. Normal bir yazmaya geçince bu sefer kenarları kıvırmayla birlikte şöyle kenarlarının yapılışını zürafayla birlikte aynı anda yeniden gözden geçirerek daha kolay zürafa yapılışını geçmiş olursunuz. Şöyle. Bu meyillemeye dikkat ediyoruz her defasında. İpinizin büklü zamanla bozulduğu zaman şöyle kendinize doğru iğneyi çevirerek eski büklümüne getirebilirsiniz, kavuşturabilirsiniz. Evet, yavaş yavaş videomuzun da sonlarına yaklaşıyoruz. Eğer sorularınız olursa tekrar söylüyorum. Yorum yazarak sorularınızı yöneltebilirsiniz. Ben birkaç zürafa daha yaparak bitireceğim. Sevgili takipçilerimiz, bir videonun daha sonuna geldik. Bugün iğne oyasındaki ilk adımları, öğrenilmesi gereken iğne oyasının zürafa yapımını gördük hep birlikte. Aynı zamanda yazmanın kenarlarının nasıl kıvrıldığını gördük, öğrendik. Umarım yardımcı olabilmişimdir. Anlatımımı, videomuzu beğendiyseniz videonun alt kısmındaki beğen butonuna tıklayarak ve kanalımıza abone olarak bizlere destek olmayı unutmayın lütfen. Bilmeyenler videonun altındaki abone ol butonuna tıklayabilirler. Tamamen ücretsizdir ve kanalımızdaki tüm yayınlardan haberdar olabilmek için bu şarttır. Evet, şöyle gördüğünüz gibi düz yönü çeviriyoruz, ters yönü. Evet, fikirlerinizi, olumlu veya olumsuz düşüncelerinizi de bekliyorum. Videonun yorum kısmında paylaşırsanız çok memnun olurum. Bir videonun daha sonuna geldik. Yeni bir yayında, yeni bir videoda buluşmak dileğiyle diyorum ve unutmadan, eğer istediğiniz, yapımını merak ettiğiniz bir şey olursa, öğrenmek istediğiniz bir motif varsa yorum kısmından veya özelden bize ulaşarak bunları talep edebilirsiniz. Bugünlük benden bu kadar. Yepyeni bir yayında, yeni bir öğretici videoda buluşmak dileğiyle diyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.